Bugün de pazar. Ya Evet. pazartesi günü bir tane saray kapalıydı. Oraya gitmememiz lazım. Bugün gideceğiz o yüzden ona. Onun için bugün açık olan tarihi yerleri gezeceğiz. Yarın açık olan Salı kapalı olana gideceğiz. ve şimdi o palasın mükemmel dekorasyonu. Kapının girişi harika değil mi? Renkler çok güzel var. Çok güzel renkler ya. Yeşil, turuncu, kırmızı, kiremit rengi mükemmel uymuş. Evet, dışarıya çıktık. Evet. İnanılmaz sıcak ve nem var. Maalesef. Yani biz İstanbul'dan bazen şikayet ediyorduk nem falan var diye ama burası inanılmaz bir nem var. Bir Eylül yani. Ağustos'un son günü aslında. Yarın da geldik. Eylül'ün başı. Şimdi kahvaltı yeri arıyoruz. Bu Bakalım bulabilecek miyiz? pastane tarzı bir şey bulup bir de biraz da bir şeyler içebilirsek Aynen. güzel olacak bakalım. Bugün de pazar. Ya Evet. pazartesi günü bir tane saray kapalıydı. Oraya gitmememiz lazım. Bugün gideceğiz o yüzden ona. Onun için bugün açık olan tarihi yerleri gezeceğiz. Yarın açık olan Salı kapalı olana gideceğiz. yarın da doğru salı günü kapalı olana gideceğiz ki öyle planlamayı Sonra yapabildik. sarayları bitirmiş olacağız inşallah. Tabii Bakalım. akşamına da yine vaktimiz olur da Miyondum alışveriş. sokaklarına gidiyoruz. Çok Alışveriş. güzeldi. Hatta dün şeye giremedik burada neydi? Olivier mıydı? Olivianga'da kendimi tutuyorum şu an. Daha şu an aynen bakamadık onlara. Onlara da bakacağız. Çünkü bakarsam alacağım. Se me llama la es un conde morning. İlk kahvaltı deneyimimizi yaptık. Evet. Teşekkür Çok ederiz. riskliydi. Evet yani bizim gibi helal ürün hassasiyeti gösteren kişiler için evet muhakkak sormanız gerekiyor. Yani buradaki ürünlerin belki %70'inde Aynen. helal olmayan ürünler içerisinde mevcut. Sağ olsun kasiyer hanım da bize yardımcı oldu. Abla bunu yiyebilirsiniz dedi. Herhalde o kadar ürün içinden bir 5 çeşit bize gösterebildi. Aynen. Yine Biz de onları yedik. Evet güzeldi. güzeldi bence. Yani dediğim gibi ama ürün hassasiyetiniz yoksa yiyecekken çok çeşit var. Çok güzeldi. Hepsi görünüşleri. Hatta ben şöyle ekmeğe reçel sürmek istedim. Gayet Evet. rahat bir şekilde aldık. Yani reçeli direkt aldım. Çilek reçeliydi. Bu reçeli alamazsın dedi. Evet. Bu reçelin içinde de sanırım domuz ürünü olabilir. Bilmiyorum hani jelatin var galiba. Öyle bir şey söyledi. Doğru. Başka ne olacak ki? Biz de geri bıraktık. Dediğim gibi hani ürün hassasiyeti olanlar için sadece referans olmak için bunları anlatıyorum. Geldiğiniz zaman sorabilirsiniz. Evet şimdi saraya gitmek için ismini ben söyleyemiyorum. Chandonggung. Chandonggu. Bir de Donggung, bir de Ve Chanyonggung. onun yanında bir de İki tane. Chanyonggung sarayına doğru gidiyoruz. Saraya doğru yürüyoruz. Sanki bizim İstiklal Caddesi'nin o pazar erken sabah saatindeki gibi çok sakin. Bizim için güzel. Yürümesi keyifli. Aynen. Kore tabelalarını göre göre gidiyoruz. İşte şu anda saraya gelmiş bulunuyoruz ve bu giriş biletimizi aldık. Okuyabilir miyim? Neydi? Tamam. Chanyonggung Palace. Ve şimdi o palasın mükemmel dekorasyonu. Kapının girişi harika değil mi? Renkler çok güzel var. Çok güzel renkler ya. Yeşil, turuncu, kırmızı, kiremit rengi mükemmel uymuş.
Şurada sanırım tahmin yürütüyorum ve dizilerden gördüğüm kadarıyla burada sanırım rütbelerine göre askerlerin saray önünde konumlandırıldığı yer olabilir diye düşünüyorum. Burası da o sarayın girişi. Ahşap güzel bir yapı. Please use the right stairs yazmış. Demek ki bu ortadan da atlayanlar var. Ops. Ahşap mı? Güzel. Zaten o bizim bu eski kütüphanelerdeki koku mu? Evet evet. Tamam direkt bak. Değil mi? Tahmin ettim sen söyleyince. Direkt o koku gerçekten. Martı yok. İstanbul Üniversitesi'nin kütüphanesi böyle işte. Ama şu an tabii yenilendi. Şu an yenilediler. Evet sarayın içi. Ya bunlarınki de kendine göre saray yani hani. Şimdi ya bizim altın var ama yüksek tavanlar hakkını yemeyelim. Dönemine göre. Şimdi bizim Dolmabahçe, Topkapı Sarayı hani onların tarzı daha başka ya. Büyük avizeler böyle şaşalı ışıklar. Ama bak yine de o eski el işçiliği. Şu şeylerde bir Ahşabı ince eleyip sıkı dokumaları. Şeylerde. Dönemin şartlarına göre. Demek ki o dönem bunlar böyle kullanışlı. Ama renkler çok güzel. Bizim ülkemizde de bu tarz renklerde Çiniler çok popüler. İnsanlar birçok ülkeden gelip bu renklerdeki Çinileri görmeye geliyorlar. Ağaç var ya. Bunlar da muhtemelen orijinal kalma boyaları hala duruyor. Bence yıllar boyu. Çünkü üstünde bir yenileme yapmamışlar. Kapılar. Evet. Burada bir avlu gibi bir şey var. Hani şu küçük yer ne bilmiyorum ama. Ha. Belki burada kralın oturup muhabbet ettiği yer olabilir. Bir dakika. Çevireceğim şimdi. Şimdi bakalım sen oradan bak. Dünyayı kralın iyiliği ve erdemiyle dolduran Evet. demekmiş. Genişön bahçesiyle köşk, kralın yetkilileriyle buluştuğu veya akademik tartışmalar yaptığı bir yermiş. Ha, dışarıda hava güzelken geliyor buraya. Gelin bakalım diyor. Şiirler burada sergileniyormuş. Gelin bakalım bugün ne yapalım şurada? Şurada ne edelim? Toplantılar. Ha şunu dedim. Değişik demiş. Evet şurada bir taş yapı var. Tam bir Asya kültürünü, hani onların tarzını sergileyen bir taş yapı. İçlerine giremiyoruz sanırım sarayların. Yani dönemin yetkililerin burada ailelerinin, askerlerin konakladığı yerler. Önemli hanedanın. Aynen kraliçeye burayı layık görmüşler. Orası dadır belki bilmiyorum. Çünkü burada yazıyor. Bu Queen's Home burası arkadaşlar. Belki de şurada ikinci Queen's Home olabilir. Yani benim gördüğümde kralın genelde 2 tane eşi falan oluyor dizilerde. Ne ikizi? 2 hatta kaç? Daha fazla. 4-5 de olabiliyor. İşte böyle sırasıyla 1, 2, 3, 4 hangi hanımına artık değer verdiyse baştan sıralıyor. Kralım işini bilirsin be. Yürü be kralım. Bu sıcakta burada nasıl yaşadınız be? Çok nem var. Demek ki bu taşı atlayan var abi. Taşı atlamayın yazmışlar.
Ama şey diyor, coin istiyor. Yaslanmayın diyor. Para mı atmayın diyor. Evet, para atmayın diyor. Para atan varmış. O daha kötü. Para atmayın. Ama su yok ki, niye para atıyor? Aşkım yan taraf acaba diğer sıraya mı gidiyor şimdi? Çıkıp diyor. Bilmiyorum ki. Oh, ticket yerine geldik. Peki sen bu diziyi hatırladın mı? Secret Garden. Ay canım, bu İsmi aynı, ben bilmem. Oh be, burası biraz serinmiş ya. Selamünaleyküm. Aynen, ahşaplara zarar gelmesin diye muhtemelen. Zaten tarih böyle kurulmuş. Mesela biz böyle korumuyoruz. Bizim Ayasofya'nın kapılarını yiyorlar. Yalansa yalan de. Tamam, çekeceğim seni. Ama bak burada, şu bak. Buranın görüntüsü çok hoşuma gitti. Şu görüntü. Seni çekeceğim şimdi. Ha, onu mu çekeceksin? Telefonu mu çekeceksin? Bunları da çekeceğim, dur. Burada böyle şu anda bir şey fark ettim ben. Çince yazıyor. Sanırım bu saraylar daha önceden Çin alfabesi kullanıyor, doğru mu? Tabii. Sonradan Kore alfabesine geçiyor. Aynen. Daha önceden Çin etkisi var. Bulunmaz bir nimet. İşte bu. Çöp atacak her yer bulamıyorsunuz. Ya bu otobüs durağı mı ya? Çok güzel değil mi? Ne bu? Bekleme yeri. Yani şurası otobüs. Tamam, burası otobüs durağı. Burası da bekleme yeri ama çok güzel. Evet, otobüs geldi. Kadıköy Bostancı hattına. Buradan. Evet. 안녕하세요. 감사합니다. Hoş geldin dediler sana. Hoş bulduk o. Sorry. Şuradan gidelim mi? Arkadan dönelim, fotoğraf çekiniyor. Belki dönüş var mı aşkım? Neresi mi? İnsanları rahatsız etmeyeyim diye buradan döndüm. Çıkamayacaksın şimdi orada. Aklın yolu bir, bak nasıl çıkıyorum. Aha, kaldın. Bak o aynı o dizilerde gördüğümüz kavga yerleri, böyle dağıtıyorlar ya şu varilleri falan. Ana. Please take off your shoes diyor. Bak bunun içine girip oradan çıkabiliyor musunuz normalde? Ama uğraşmayacağım. O kadar, geri döneceğim. Ayakkabı çıkarmak lazım. Şunlar gerçekten dizilerdeki Tatlış. şey yapılan şeyler bunlar. Adamlar kavga ederken üstüne vuruyor. Bunlar şey mi? Kimchi şeyleri. Aha. Ha. Böyle kocaman şeyler. Burada saklayacak şeyleri Kimchi bidonları ya da fasulye falan bir şeyler yapıyorlardı. saklıyorlar. Şu da eski tarz galiba, buradan böyle bakraçtan suyu alıyor. Al bir tane. Burası direkt aslında eski dönemde Güney Korelilerin evleri değil mi bu, yani eski tarz ev. Masaları var. İçeriye girmeyeceğim. Çünkü ayakkabıları çıkarın diyor. Evet arkadaşlar. Tarihsel dönemde aslında Korelilerin yaşadığı
evler bunlar. Küçük yapılar. Şimdi size göstereyim onları. Bayağı sıcak. Şurada bir bahçesi var. Şu ileride gördüğünüz gibi kimçileri hazırladıkları, turşuları hazırladıkları variller. Böyle küçük bir bahçesi. Şurada hemen yan tarafta yemek yedikleri yerler. Şöyle geçeceğim. Böyle bağdaş kurup yemek yedikleri, soju içtikleri, muhabbet ettikleri yerler. Evet. Çok güzel bir ışık ambiyansı. Tavanlarındaki ahşap dekoratif yerler. Evet. Tam o küçük minik ara caddeler, yemek yerleri. Şu anda kapalı bak buralar. Herhalde akşama evet. Burada saatleri var. Burada bir pizza dükkanı. Gençler buraya yoğun ilgi gösteriyor. Neymiş bu acaba? Çok çankmış burası. Soralım. Arkadaşlar böyle yerlerden bu kıyafetleri kiralayabiliyorsunuz. Kiralayıp sarayları gezerseniz sizden ücret almıyorlar. Biz daha önceki girişlerimize ücret ödedik. Burada rehber eşliğinde gezen bir tur var. Sorry. Yine bir Whiplash çalıyor, evet. Evet, geldik. Finally. Cái này đứng ngay nắng cho nó ốm đi, tí nữa hơi bị điện luôn rồi phải đi cùng. Sanırım ev olarak en eski Kore yapılarını olduğu yer burası olabilir ya. Yani bizim göreceğimiz en azından, değil mi? Canlı gözle. Aynen. Çok küçük boyutlarda Saraylardan sonra. evler. Yani tabii bizim saraylara göre o saraylar da çok büyük değil ama arazi olarak çok geniş. Arazi olarak. Ama kendi saraylarının da boyutu bizim ülkedekini kıyaslarsak küçük kalıyor. İşte Bizim saray. Evet. Hanok Village değil mi? Bukon. Hanok Village. Hanok Village. Oradaki tarihi evlere geldik. Buradaki evler eski Kore yaşantısını tamamıyla yansıtıyor. Çok küçük ebatlarda bizim buraya geldiğimizde görebileceğimiz o eski tarihi yapıları sergiliyor bize. Yine tabii ahşaptan yapılar. Muhtemelen burası kafe. İçeriği kafe yapmış olabilirler. Hala bu evlerde yaşayanlar var. Gelme diyor. Çünkü şurada mesela uyarı yapmış. Küçük bir tabela var. İçeriye gelme diyor. Ben de biraz sessiz konuşuyorum. Burada yaşayan insanlar da rahatsız olmasın. Evet, o mükemmel sokağa geldik. Bir sürü uyarı. Her tarafta var. Evet, ses yapmayın uyarıları var. Biz de mümkün olduğunca ses yapmayalım. Çünkü buradaki evlerde hala kalanlar var. Şimdi buradaki komple Kore yaşantısını düşününce bence buradaki insanlar çok şanslı. Bence çok kıymetli yerde kalıyorlar ve o tarihte kalıyorlar. Yani
Kore'nin çok eski tarihini yansıtan bu evlerde kalıyorlar. Sanırım bir motosiklet. O küçük evler Kore'nin ev tarzını tamamıyla yansıtıyor. Yani eski tarihi anlamında bakarsak. İçlerini göremiyoruz ama dışarıdan belli oluyor boyutlarının küçük olduğu. Yani müstakil olması güzel. Evet, evet, evet. Yukarıya doğru yapı daha da güzelleşiyor. Tam böyle karşıma denk geliyor. Burada bile çarpık yapılaşma yok. Eskiden diyorsun değil mi? Evet, değil mi? Bak burada bile çarpık yapılaşma yapmamışlar. Ne kadar güzel. Yani bir de hani beton zeminiyle, taş zeminiyle ahşabın çok güzel karışımı olmuş. Değil mi? Bak hem yani aşağıda taş yapı, üstüne de ahşabı. Çok Sağlam güzel, duruyor değil mi bir de? çok güzel birleştirmişler. Dekoratif açıdan da çok güzel yani. Aynen. Çok güzel. Evet, tepeye kadar çıkıyoruz. Evet. Güzel. Yapay mı sence bunlar? İyi galiba. Canlı galiba değil mi? Solmuş baksana. Evet, burada yaşayan bir abla. Evet, yokuşun sonuna geldik. Evet, sıcaklara çözüm olarak yelpaze almaya karar verdik. Bu 8.000 won. Bu 10.000 won. Şu var 6.000 won. 9 bin. Bunu alsak nasıl? Ayrılış güzel. İstanbul'da mangal da yapardık bunu. Gerçekten mangal gibi duruyor. Mangallık. Nasıl yapacağım Çok ben kullanışlı bunu? bence. Tamam, bunlar güzel bence. Bu 10.000 won. Güzel de ben içine Hadi al bir tane. giremiyorum. Aşkım bunların adı kimono değil mi? İsimleri? Hayır, Hanbok mu? Hanbok'tu. Evet, şu an hanbok seçmeye geldik. Evet. 60.000 won'a buradakiler. Kraliçe kıyafetleri biraz daha pahalıymış. 2 saatliğine kiralanıyor bu arada ücretler. Buradakiler 40.000 won. Şöyle size göstereyim hanbokları. Bu arada büyük bir saraya geldik. İsmini ben tam telaffuz edemeyeceğim. Onun tam karşısında bir dükkan. Böyle ücretleri değişiyor sürekli. Sadece 2 saatlik ücretler karşılığında kiralanabiliyor. 25.000, 15.000 diye. Kıyafetin modeline göre ücretlendirme var. Ama buradakiler 2 saatlik ücretler. Burada erkek kıyafetleri. Evet. Gelin hanım çıkıyor yukarı. Salata. Gerçi içinde var mı? Gel bakalım. Beraber Ay. çok şık olduk, şapkam çat. Hadi. Si quieres tomar tu pila y yo agarro mi pila para no chuparte la tuya. ¿Cuál pila? Hadi De bakalım. la guárdala. Annyeonghaseyo. Hoş geldiniz. Krallık ciddiyet ister. Kilinit gör. Bir de şu var. Bir de bu var. Kilinit gör. Sonunda ulaştık. Evet aşkım, nereye geldik? Gyeongbokgung Sarayı'na. Gyeongbokgung Sarayı. Galiba en büyük binası burası değil mi? O gerçekten. Şu anda görkemli gelince duruyor. evet. Şu Değil an, mi? evet. Gyeongbokgung Sarayı. Yalnız bu bölgede
en küçüğünden en büyüğüne, hani diğer yerlerdeki saraylara da gittik. Hepsi aynı rengi kullanmış. Burası sarayın avlusu. Yani sarayın en büyük, en görkemli binasına geldik. Bahçesi çok büyük. Bahçesinin içerisinde de bu en büyük saray binasına benzer çokça yapı var. Ana girişi ne doğru gidiyormuşuz. Evet. Buradan da sarayın içerisini görebiliyor insanlar. Etrafını taş yapıtlarla döşemişler. Çok şık. Şeydeki renkler çok güzel. Hani şu ahşapların üstüne tavana doğru işlemişler ya. Motifler de böyle güzel. Burada insanlar hep bizim gibi elbise kiralıyorlar. Bu elbiseleri kiraladığınızda saray girişi ücretsiz. Nerede? Evet. Yani şuradan size göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi Çince alfabe. Eski dönemde Kore alfabesi yerine Çin alfabesi kullanılıyormuş. Onun etkileri tabii bu büyük sarayda gözüküyor. Tabii ki kaç yüz yıl öncesinden bahsediyoruz. Burada tam bu şekilde sarayın girişi mevcut. Çokça da insan var. Az önce Türk bir aileye denk geldik. Türk aile gidiyor. Bizim gibi. İyi yaşa. Sarayın eski tozları. Biraz hapşurttu bizi. Evet. Şu an tam... Alışamadım. Ya ben bu sahillerin ismini söyleyemiyorum. Tam dediğim zaman sen tamamla beni. Pardon. Gyeongbokgung Sarayı'nın önündeyiz. Gyeongbokgung Ama zor. Palas'ın önündeyiz, evet. Şuradaki taşlar neydi? Sen biliyordun bunları. Şurada olanlar. Bilmiyor muydun? Bence o dönemde kralın önünde askeri sisteme göre dizilim olabilir. Belki mezarlık dedim ama bilmiyorum. Çünkü dizilerde görüyorduk ki hep bekliyorlardı. Evet. Sanki böyle şu taşlar tahminimce rütbe sıralaması olabilir. O da benim dizilerden Oturmayın diyor ama. yaslanmayın diyor. Herhalde biri yaslanıp eskitmesin diye olabilir. Bu da o büyük sarayın iç kısmı. Şurası kralın tahtı. Aynen. Buradan sağa sola emir veriyor. O vadi bizim, bu vadi bizim. Askerler oraya buraya. İçerisinde de böyle güzel ışıklandırmalar. Yani çokça tarihi Kore dizisi izleyenlere tanıdık gelecek yerler. Sarayın iç kısmı da aynı dışarısındaki gibi rengarenk, aynı renklerle donatılmış. Çok güzel. Kesinlikle çok güzel. Evet, gayet güzel. Kültür farkı. Aynen tamam. Yani bizim kendi saraylarımızda da gerçekten bahçesi, avlusu çok büyük oluyor. Ama yapılar farklı işte. Çok farklı. Çok farklı. Umarım izleyen herkesi, daha önce buraya gelmemiş insanlar, istekleri de varsa gelip buraları görmek kısmet olur.